Arkadaşlar, bu videomuzda Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde meydana gelen ve Sultan Abdülaziz Han'ın önce tahttan indirilmesi, sonra da katledilmesi hadisesinden sonra gelişen Çerkes Hasan vakası hakkında bilgi vermek istiyoruz. Çerkes Hasan Bey, Sultan Abdülaziz Han'ın 4. haremi olan Neşerek Kadın Efendi'nin kardeşidir. Neşerek Kadın Efendi, Abdülaziz Han'ın hal edildiği gün yanındadır. Abdülaziz Han saraydan ayrılırken Neşerek Kadın Efendi ağır hakaretlere maruz kalmıştır. Mücevher sakladığı şüphesiyle omuzlarındaki şal çekilip alınmış, böylece omuzları açık kalan Kadın Efendi türlü hakaretlere uğrayıp yağmur altında kalarak ıslanmış ve hastalanmıştır. Sultan Abdülaziz Han'ın katledilmesinden sonra da büsbütün fenalaşarak ölmüştür. Ablasına yapılan muamele Çerkes Hasan Bey'i son derece sarsar ve olayın faili olan Serasker Hüseyin Avni Paşa'ya haddini bildirmeye karar verir. Çerkes Hasan Bey 1850 senesinde Silivri'de doğdu. Babası İsmail Bey Rus mezaliminden dolayı Kuzey Kafkasya'dan Anadolu'ya göç ederek yerleşmiş olan bir Çerkez beyidir. Çerkes Hasan 1864 tarihinde kendisinden bir yaş küçük olan kardeşi Osman Bey ile beraber Bahriye İdadisi'ne girdi ve okulun kara kısmına geçerek teğmen oldu. Subay olduktan sonra atıcılığı ve biniciliği sayesinde padişahın takdirini kazandı. Çerkes Hasan atıcılıkta ve binicilikte fevkalade maharetliydi. Öyle ki Avrupa'dan silah satın alındığında bu silahları atış mahallinde bulunarak tecrübe ederdi. Bazen atış mahalline gelen Serasker Hüseyin Avni Paşa, Çerkes Hasan'a "Sen iyi vuruyorsun, at, vur" diye teşvik edermiş. Hasan Bey'in daha önce bahsettiğimiz gibi ablası olan Neşerek Kadın Efendi, Sultan Abdülaziz Han'ın zevcesiydi. Bu sebeple sarayla çok yakın bir akrabalık ilişkisi bulunuyordu. Şehzade Şevket Efendi ile Esma Sultan'ın dayısı olduğundan Şurayı askeri yaveri iken Sultan Abdülaziz Han'ın büyük oğlu Yusuf İzzettin Efendi'nin yaverliğine getirildi. Böylesine mühim bir hizmeti başarıyla devam ettirdiği sıralarda 30 Mayıs 1876 günü Sultan Abdülaziz Han birkaç insafsız ve saftil devlet adamının şahsi çıkarları uğruna tahttan indirildi. Bunların başında kinim dinimdir diyen Hüseyin Avni Paşa vardı. Hasan Bey'in ablası Neşerek Kadın Efendi, Sultan Abdülaziz Han'ın hal edildiği gün Dolmabahçe Sarayı'ndan Topkapı Sarayı'na nakledilirken sultanın yanında bulunuyordu. Hüseyin Avni Paşa, Neşerek Kadın Efendi'nin omzundaki şalı mücevher sakladığı şüphesiyle padişahın gözleri önünde çekip aldı. Kadın efendi bu şekilde hakarete uğramıştı. Omuzları açık bir şekilde boğazdan geçirilmiş ve hastalanmıştı. Sultan Abdülaziz Han'ın ölümü üzerine ise şok geçirerek 11 Haziran günü vefat etmişti. Hüseyin Avni Paşa halden sonra Çerkes Hasan'ın İstanbul'da 1. Ordu'da bulunmasını tehlikeli görerek Kolağası yani kıdemli yüzbaşı rütbesiyle onu merkezi Bağdat olan 6. Ordu'ya tayin etti. Ancak Hasan Bey gelişen olaylar üzerine Bağdat'a gitmeyi reddetti. Bilhassa ablasına karşı yapılan muamele kendisini son derece sarstı ve Hüseyin Avni Paşa'ya haddini bildirmeye karar verdi. Bağdat'a gitmeyi kabul etmeyince tutuklandı. Gideceğine söz verince serbest bırakıldı. Bekar olan Hasan Bey, eniştesi Kaptanı Derya Ateş Mehmet Paşa'nın Cibali'deki evinde dul halasının yanında oturuyordu. Bu konağa gidip baştan ayağa silahlandı. Görevden alınmasına rağmen hala hassa yaveri kordonlarını takıyordu. Çerkes Hasan Bey akşam olunca önce Hüseyin Avni Paşa'nın Kuzguncuk'taki konağına gitti. Hizmetçilerinden onun Mithat Paşa'nın konağında olduğunu öğrenince geri döndü. Sultan Abdülaziz Han'ı şehit ettiren paşalar, Sultan Abdülaziz Han'ın vefatından 12 gün sonra
Girit Hristiyanlarının bozguncu hareketleri meselesini görüşmek üzere 15 Haziran 1876 Perşembe gününün akşamı Mithat Paşa'nın konağında vekiller toplantısı yapılmasına karar vermişlerdi. Konakta Sadrazam Rüştü Paşa, Serasker Hüseyin Avni Paşa, Hariciye Nazırı Reşit Paşa, Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa, Cevdet Paşa, Şerif Hüseyin Paşa, Maliye Nazırı Yusuf Paşa, Halet Paşa ve Müşir Rıza Paşa bulunuyordu. Hasan Bey, Mithat Paşa'nın konağına rahat bir şekilde girdi. Üniformalı olduğu ve sarayla ilgisi bulunduğu için hizmetçiler haber getirdi zannettiler. Bu sebeple rahatça konağın üst katına çıktı. Elinde tabancalarından biri olduğu halde kabinenin toplantı yaptığı salona girdi. Davranmayın diye bağırarak içeri giren Hasan Bey, aynı zamanda tabancasını ateşleyerek Hüseyin Avni Paşa'yı göğsünden ve karnından vurdu. Orada bulunan paşalar korku içinde bitişik odaya sığınırlarken Hüseyin Avni Paşa can havliyle kendini sofaya attı. Lakin Çerkes Hasan Bey onu öldürmeye azmetmişti. Üzerine yürürken beline sarılan ve kendisini durdurmaya çalışan Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa'nın ellerini ve kulaklarını Çerkes kamasıyla kesti. Daha sonra Hüseyin Avni Paşa'nın üzerine çökerek kamasıyla paşayı öldürdü. Avni Paşa'yı öldürdükten sonra salona dönen Hasan Bey, Hariciye Nazırı Reşit Paşa'yı da öldürdü. Kayserili Ahmet Paşa yaralı olduğu halde salonun bitişiğindeki odaya sığındı. Çerkes Hasan, Mithat ve Ahmet Paşaları da öldürmek için sığındıkları odanın kapısını omuzladı. Arkasına konan masanın üzerine şişman Halet Paşa oturtulduğu için kapıyı zorladığı halde açamadı. Bu sırada Çerkes Hasan Bey karakoldan gelen askerler tarafından yaralı olduğu halde yakalandı. Merdivenlerden inerken Bahriye kolağası olan Şükrü Bey tarafından ağır bir şekilde hakarete uğrayınca birkaç manga asker arasında iken çizmesinde sakladığı küçük tabancasını çıkarıp onu da öldürdü. Çerkes Hasan Bey bu vakada 5 kişiyi öldürmüştür. Yaralananların sayısı çeşitli kaynaklarda 2 ila 10 kişi arasında gösterilmektedir. Yalnız bunların hepsi Çerkes Hasan Bey tarafından yaralanmamıştır. Bazıları asker tarafından aşağıdan açılan ateş sonucunda yaralanmışlardır. Çerkes Hasan Bey yakalandıktan sonra şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin merkez binasının yanındaki Süleymaniye Kışlası'na götürüldü. Yaralarını tedavi ettirmeyen Çerkes Hasan Bey, kısa süren soruşturmadan sonra askerlikten ihraç edilerek idama mahkum edildi. Sorgusu sırasında, "Nefsim için bu işi yapmadım, millet için yaptım. Gayem, bundan sonra kimse padişah hal etmek gibi şeylere cesaret edemesin" demiştir. Ertesi gün Beyazıt Meydanı'nda idam edildi. Hüseyin Avni Paşa'nın ölümü halk arasında sevinçle karşılandı. Çerkes Hasan'a ise o nispetle üzüntü duyuldu ve gönüllerde milli kahraman olarak yerleşti. Edirne Kapı'ya defnedilen Çerkes Hasan Bey'in mezar taşı bir rivayete göre Pertevniyal Sultan, bir rivayete göre de Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılmıştır. Etrafı demir parmaklıkla çevrili olan mezarının büyük taşında Ümera ve Guzat-ı Çerakize'den İsmail Bey'in oğlu olup harp okulunu bitirip kıdemli yüzbaşı rütbesindeyken genç yaşında veli nimeti uğrunda fedayı can eden Çerkes Hasan Bey'in kabridir yazısı yer almaktadır. Sultan Abdülaziz Han'ın katledilmesine fazlasıyla üzülen halk, padişahın katili olarak bilinen Hüseyin Avni Paşa'nın öldürülmesi dolayısıyla Çerkes Hasan Bey'i kahraman bilmiş, onun için şiirler, mersiyeler yazılmış, hatta hükümete dahil bazı devlet adamları bu hadiseden dolayı memnuniyetlerini gizlememişler ve rahat bir nefes almışlardır.
Osmanlı tarihinin ibretlik vakalarından birisi olan Çerkez Hasan vakasını anlatmaya çalıştığımız bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Başka videolarda buluşmak üzere, hoşça kalın.